Merhaba örgü severler. Bugün sizlere çok güzel bir gözlük kılıfı yapımıyla geldim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Tığ ile öreceğimiz, hemen yarım saatte örüp tamamlayacağımız bir model oldu. Şu şekilde de sapını ördüm. Bunu ben önce örmüştüm. Bunu da videoda baştan sona kadar sizinle birlikte öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bir de açalım. Kordonla bir aparat takmadım ben. Şöyle istediğimiz zaman takıp çıkaracağımız şekilde oldu. Ve bir tane inci düğme diktim. Bu şekilde açık halini de göstermek istiyorum sizlere. Çok kolay bir örümü var arkadaşlar. Eminim hepiniz oturup yarım saat kadar kısa bir sürede bunu örüp tamamlayabileceksiniz. Gözlük kılıfının detaylarına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hadi hemen kılıfımızı örmeye başlayalım. Modelin detaylarına geçmeden önce kullandığım iplik ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben evde olan bebe yünlerini tercih ettim. Şöyle göstereyim dokusunu, kalınlığını da. Bebe yünü kullandım. %100 mikrofiber akrilik bir iplik. Tığ numaram da 3 milim. Ama siz isterseniz pamuklu ipliklerle, isterseniz kağıt iplikle, makrome ipleriyle, istediğiniz her türlü iplikle bu gözlük kılıfını yapabilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen örmeye başlayalım. Gözlük kılıfını örmeye sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde ipi parmağımda bir tur döndürdüm. Tığımı buradaki halkanın içinden geçirip ipi alıyorum ve zincir çekerek kilitledim. 2 zincir çekip tığıma ipimi doladım. Bu sihirli halkanın boşluğuna ikili trabzanlar öreceğim. Bu şekilde ilmeğin ikisini birlikte kapatıyorum. Çektiğim zinciri de bir tane trabzan olarak sayıp toplamda 12 tane ikili trabzan örüyorum. 12 tane trabzan ördükten sonra sihirli halkanın ipini bu şekilde çekerek buradaki boşluğu küçülttüm. Ve ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ve bu arkadaki ipi de bu tığıma dolayarak ilmek kaydırmayla kapattım. Bu ipi arkada yürüteceğim ki temiz bir bitiş sağlayacak bu bize. Şimdi 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bu zincirin tepesine tekrar ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Çektiğim zinciri de trabzan olarak sayıyorum. Bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine aralarında birer zincir çekerek ikişer tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine battım ve ikili trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan ördüm. Toplamda şu an 24 tane trabzanım var. Bir zincir çektim yine. Bu ilk başlarken yaptığım trabzanın tepesine kaydırmayla kapatıp sıramı tamamladım. Hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa da batıp kaydırmayla kapatıyorum ve 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine ikili trabzan ve yine çektiğim zincirle birlikte 2 tane trabzanım oldu. 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan, tekrar bir zincir, bir sonraki boşluğa ikili trabzan, 2 zincir ve aynı noktaya tekrar ikili trabzan örüyorum. Yani mantığımız şu şekilde. Bu bir önceki sırada birer zincir çekmiştik bu 2 tane trabzanların arasına. O boşlukların içine bir tanesine ikili trabzan grupları, bir tanesine bir tane trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlıyorum. Yine bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya yine
2 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar ikişerli trabzan grupları. Bunlar bir tane trabzan. Bundan da bu gruplardan da 6 tane oldu. Bir tane trabzan olanlardan da 6 tane oldu. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Ve son olarak bir zincirle ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırmayla kapatıyorum. Ve zincir boşluğuna gelip yine burada da 2 zincir, bir tane trabzan, 2 zincir ve aynı noktaya 2 trabzan daha ördüm. Bir zincirle bir önceki sırada bir tane trabzan örmüştük ya, onun üzerine bir trabzan, bir zincir ve aynı noktaya bir tane daha trabzan ördüm. Böylece bir tane V oluşturmuş olduk. Şöyle göstereyim. Artış yerlerimiz burası. Her sırada birer birer artacak. Bir zincir, bir sonraki zincir boşluğuna 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan ördüm. Bir zincir çektim ve yine buradaki bir tane olan trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Bu şekilde trabzan gruplarımızı örüyoruz. Zincir sayılarını da şöyle karıştırmamak için şöyle söyleyeyim. Bu aynı noktaya tıpkı Hanım Dilendi'deki gibi yapıyoruz ya. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Buralarda zincir sayımız 2 köşe olduğu için sadece buralarda da birer zincirle geçişlerimizi yapıyoruz. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya birlikte devam edelim. Sıramı tamamladım ve görüntüsü bu şekilde oluyor. Yakından da göstereyim. Yine bir sonraki sıraya ilk trabzanın tepesine batarak kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde geçtim. Ortadaki zincir boşluğuna da kaydırmayla geldim. Yine buraya ikişerli trabzan grubumu yapıyorum. Aralarında ikişer zincir çekerek bu şekilde. Bir zincirle burada V yapmıştık. Gördüğünüz gibi 2 tane trabzanımız var. Trabzanın tepesine batıp bir tane trabzan ördüm. Ve zincir boşluğuna da bir tane örerek artırma yapmış oldum. Yani bir alt sırada bir tane, burada 2 tane oldu. Arada bir zincir ve yine aynı boşluğun içine bir tane trabzan, devamındaki trabzanın tepesine de bir tane ördüm. Bir zincirle bir sonraki zincir boşluğuna geldim. 2 tane trabzan, 2 zincir ve yine 2 tane trabzan örüyorum. Bir zincirle yine buradaki ilk trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan ördüm ve zincir boşluğuna da batarak artırmamı yapmış oldum. Arada bir zincir, yine aynı noktaya bir trabzan ve hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir tane trabzan ördüm. Bir zincirle bir sonraki zincir boşluğuna gelerek aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Şöyle göstereyim. Sıralarınızı ördüğünüzde de bu şekilde hafifçe çekerek düzeltebilirsiniz. Buradan başladık. Şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir zincir çektim ve ilk başta yaptığım trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım ve zincir boşluğuna gelerek 2 zincir, trabzan, tekrar 2 zincir ve aynı noktaya 2 tane trabzan örüyorum. Bir zincirle yine bu artırma yerlerine geldik. Gördüğünüz gibi bu sırada 2 tane trabzan var. Şimdi bunu 3 tane yapacağız. Her bir trabzanın tepesine battım ve yanındaki zincir boşluğuna da bir tane ördüm. Bir zincir, yine aynı boşluğun içine bir tane trabzan, yanındaki trabzanın tepesine de ve bir sonrakine de birer tane trabzan ördüm. Bir zincirle bir sonraki zincir boşluğuna geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Trabzan grubumu yaptıktan sonra yine artırma yerlerindeyim. Buradaki trabzanların tepesine birer tane ve zincir boşluğuna da bir tane ördüm. Bir zincir,
Hemen aynı noktaya bir tane daha ve yandaki 2 tane trabzanın tepesine de birer tane örüyorum. Şöyle göstereyim. Bitmiş parça üzerinden de göstermek istiyorum. Şöyle kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada tamamlamışım. Bu artırma noktasında şimdi 3 tane trabzanımız oldu sanırım. Evet. 3 tane trabzanımız olmuştu. Yani bir sıra daha örünce ben tamamladım. Hemen ölçüsünü de vereyim. Şöyle bir uçtan tutup diğer uca kadar geldiğimde 15,5 santim olmuş. 15-16 santim kadar oluyor. Tabi elinizin ayarına ve kullandığınız ipe göre değişir. Bunu nasıl ayarlarsınız? Gözlüğü içine koyup kapattığınızda yeterli ölçüye geldiyse o zaman bitirebilirsiniz. Belki sizin eliniz çok sıkıysa bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Ama eliniz gevşek ya da ipiniz daha kalınsa bir sıra daha az örüp tamamlayabilirsiniz. Ben bunu tamamladıktan sonra hem kordon yapılışını hem düğme dikmesini göstereyim. Birlikte tamamlayalım. Ben sıramı tamamladım ve şimdi ilk başladığım trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kılıfımızı örmek bu kadar kolay ve kısa sürede tamamlanıyor. Şöyle kenarlarını düzelttim ve ipini gizleyeceğim şimdi arkada. Daha küçük bir tığ yardımıyla arkada ilmeklerin arasından geçirerek ipimi gizliyorum. Şöyle birkaç defa tekrar ettikten sonra ipimi kestim. Şimdi kordon kısmını yapacağız. Şöyle göstereyim. Kordonunu ben bu şekilde yaptım. Kordonu örmeye zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde tığımı ipin etrafında dolandırıp kilitliyorum. 2 tane zincir çektim ve çok sıkı olmamasına dikkat edin. Tığıma ipimi dolayıp ilk zincire batıp bir tane trabzan örüyorum. İlmeğin ikisini birlikte kapattım. Şimdi şurada gördüğünüz bir çıkıntı var. İlmeğin iki kenarı. Buraya batıyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Örgümü şu şekilde döndürdüm. Burada gördüğünüz gibi bir çıkıntımız var. İki kanadından da batıp ipimi geçirdim ve kapattım. Tekrar döndürdüm. Artık yerler daha belirgin. Oraya batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde kordonumuzu da tamamlayacağız. Ben kordonumu tamamladım. Şöyle ölçüsünü de vereyim size. 27,5 santim, hatta şu ucunda sayarsak 28 santim kadar örmüşüm. Şimdi bunu birleştirip kapatıyorum. Şu şekilde iki ucunu birbirine denk getirdim. Dönmemiş olmasa dikkat edin, düz bir şekilde olsun. Buradan tığımdan ilmeğimi çektim. Arkadan bu şekilde batıyorum. İlmeğimi oradan geçirdim. Ve döndürdüm. Buraya da batıp hemen ilk sık iğnenin tepesine arkaya da batıyorum. Şöyle tekrar buradan batalım. Diğer taraftan da şu şekilde batıp ilmeğimi çektim. Kaydırmayla kapattım ve bir zincir çekip koparıyorum. Bu ipleri de örgünün arkasında saklayalım. Arka yüzü burası oldu. Şöyle gördüğünüz gibi temiz bir bitiş yapmış olduk. Şimdi kılıfın sapını nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şöyle ikiye katlıyorum. Bu trabzan gruplarını ucuca getirdim. Şöyle katladıktan sonra hazırladığım kordonu alıp tığ yardımıyla buradaki delikten geçirdim. Ve bu şekilde geçirip kullanıyorum. Şurada da gördüğünüz gibi iç kısmından da düğme diktim. Ben de inci düğme vardı. Şöyle göstereyim.
kendi renginden o şekilde diktim. Ama sizde çıt çıt varsa çıt çıt da olabilir ya da farklı düğmelerde kullanarak dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok kullanışlı, çanta çarmı olarak da kullanabileceğiniz kılıflarımızı hazırladık. Benim gözlük kılıfları hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Düğmesini de daha sonra dikeceğim ben. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve benimle birlikte örmeye karar verdiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.